Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizler için ev turu yaptırmayacağım. Geçen bölümde ev turu yapmıştık. Benim meşhur elmalı, tarçınlı kekimi yapacağım. Ve bugün çok değerli konuklarım var benim. Tiyatro ve sinema dünyasını çok sevilen ismi Betül Arım ve değerli dostlar sürprizler gelecek. Hadi gelin. Elmalı, tarçınlı keki herhalde sevmeyen yoktur. Özellikle çocuklar çok severler. Ben çocukken çok severdim gerçi. Misafirlerime de genelde hemen bunu yapıyorum ben. Tabii çok misafir ağırlıyorum ben ama hep yemekleri ben yapmıyorum. Bir kısmını ben yapıyorum, çoğu kısmını onlar getiriyor. Güzel bir böyle kombinasyon oluyor. Evet, değerli dostlar başlayalım. Ne var mesela bu elmalı kekin içinde ne var? Hemen aldım ben tarif önüme. 3 yumurta ama ben 2 yumurta koyuyorum. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 1 su bardağı sıvı yağımız. 1 su bardağı sütümüz var. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 2 su bardağı un. Üzerine de yeşil elmalar ve de tarçın. Şimdi ben bu tarifi, bakın yeşil elmalarımız da burada. Ben bu keki tabii ki genelde yapıyorum. Ondan sonra pişirdikten sonra storylere koyuyorum. Ve insanlar diyorlar ki bana, biz inanmıyoruz. Bunu başkası yaptı, sana getirdi. Ya o kadar çok yaptım ki 5 yıldır bu evde oturuyorum biliyorsunuz. Defalarca kez yaptım ve bir türlü inandıramadım. Ben de canlı yapayım dedim size programımda. Evet. Bir tepelemesine sıvı yağ. Gördüğünüz üzere. Ben pek yağ sevmem ama tabii ki yağ koymazsak olmuyor. Yumurtalarımızı alalım. Evet. Şimdi Şule abla gelecek birazdan. Şule abla biliyorsunuz titizlik hastalığı var. Ben çok pratiğimdir bu arada. Hemen şipşak her şeyi yaparım. Şekerimizi koyalım. Bu arada uzun zamandır yapmıyorum. İnşallah çok güzel olur. Spor yaptığımdan dolayı bir ara hamur işlerine tamamen ara verdim ben. Hiç yapmamaya başladım neredeyse. Evet. 3 yumurta dedim ama ben 2 yumurta koydum. Şekerimiz tepeleme. Şekerle yumurtayı çırpıyorum arkadaşlar. Tamamen geleneksel benim çırpıcım. Şimdi herkes diyecek ki mikser kullanmıyor musun? Ya o kadar spor yapıyoruz. Miksere gerek var mı? Bakalım Betül Arım, ünlü tiyatro sanatçımız, duayen sanatçımız benim kekimi beğenecek mi? Bu arada dünyaca ünlü bir mimarımız var bizim Mehpare Evrenol. Bu akşam o da benim konuğum. Çok sevdiğim bir dostum, aile dostum. Ondan sonra yine bir sanatçı dostum Sinan Bese, o da geliyor. Şule ablamız geliyor ve Pakistan elçisiyle eşi geliyor. Benim çok yakın dostlarım. Ben küçükken rahmetli annem İzmir'de bize çok fazla kekler, kurabiyeler yapardı. Ama en çok un kurabiyesi severdim ben. Kekleri yaptıktan sonra o kalan kaptaki hamur var ya tatlı. Bayılırdım ben ona. Anneciğim ben yemek istiyorum derdim. Yarışırdık hatta ablamla. Sonunda da yarışı ben kazanır ben yerdim. Geçenlerde evinize konuk oluyorum diye bir program yapıyorum biliyorsunuz. İlk bölümü Şule ablayla yaptık. O da bize limonlu bir kek yapmıştı, Alman keki. Ben de keyifle tabağa sıyırmıştım. Biraz daha. Şekerli vanilin ve bir tane de kabartma tozu. Bu böyle kocaman kabaracak. Bu şekerli vanilinin de kokusuna bayılıyorum ben. Ne kadar güzel bir kokusu var.
çocukluğum geliyor aklıma. Direkt yani bu vanilyanın kokusunu alınca direkt çocukluğum geliyor aklıma benim. Şimdi izleyenler diyordur herhalde bu ne kadar pratik bir şef. Ayrıca şeflik iddiam yok da ama severim mutfakta yemek yapmasını. Yalnız yaşadığım için hayatım boyunca annemin rahatsızlığından olsa gerek evde görev dağılımı vardı bizim. Babam, ablam, ben yemeklerimizi yapardık. Daha sonra da tabii okul hayatı başlayınca yatılı bir hanımefendi evimizde kalmıştı. Ama genelde et yemeklerini, fırın yemeklerini ben yapardım. Güzel yaptığımı söylerler. Sonra İngiltere'de ben okurken, yani evimde ben devamlı davetler veriyorum ya. Artık herkes biliyor benim evde misafir ağırlamayı, danslar, yemekler yapmayı çok sevdiğimi. İngiltere'de de aynısını yapıyordum ben. Okuldan çıkıp İngilizlere hadi yemek yapacağım gelin derdim. Onlara tabii çok aykırı bir şey bu. Genelde onlar pek evlerine davet etmiyorlar. Böyle değişik yemekler yapardım onları. Bazılarını kendim uydururdum. Türk yemeği diye satıyordum onları. Burada püf noktası ne biliyor musunuz? Unu fazla koymayacaksın. Yani bunun tarifinde aslında 3 bardak diyor ama ben 3 bardak koymayacağım. 2 bardak koyacağım. Bunu denedim çünkü ben. Fazla koyduğunuzda ekmek gibi sert oluyor. Tamamen deneyerek bunu çözdüm. Ama az koyarsan unu kesinlikle daha yumuşak ve kıvamlı oluyor. Şarkı söylemeyi herhalde benim kadar kimse sevmiyordur. Yani sahneler dışında sanatçılar genelde hadi bir şarkı söyle dediklerini söylemezler. Benim arkadaşlarım öyle yani. Ev toplantılarında falan söylemeyi sevmiyorlar. Ben bayılıyorum şarkı söylemeye her yerde. Mesela şu keki yaparken aklıma bir şarkı geldi. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde atan, sizden biri, sizden biri. Hep aranan, hep özlenen, gelir diye yol gözlenen, öldürse de çok sevilen, sizden biri, sizden biri. Hep aranan, hep özlenen, gelir diye yol gözlenen, öldürse de çok sevilen, sizden biri, sizden biri. Evet, benim en sevdiğim şey işte bu. Bu koku beni mest ediyor. O kadar çok tarçın kullanıyorum ki ben. Hemen hemen ben her gün tarçın kullanıyorum. Spordan gelince yulafımın üzerine bol tarçın ekiyorum ve fıstık. Sabah öğünüm o. Ama cumartesi pazarları videolarımdan aşinasınız. Harika kahvaltılar hazırlıyorum kendime terasta. Mis gibi kokuyor şu anda. O kadar güzel bir kokusu vardı şu tarçının. Evet, öyle güzel yeşil elmalarım var ki. Elmalarımı genelde terasta tutuyorum ben. Çünkü teras daha serin. Şimdi bu güzel elmalarla beraber kek tarifine devam edeceğiz. Dün benim kuzenimin düğünü vardı. Sosyal medyadan beni takip edenler biliyorlar. Ve çok eğlendik. İzmir'den 2 otobüs dolusu bütün ailem. Hepimiz ilk defa bir arada olduk. Ve geleneksel olarak gelin danslar yapar arkaya atar ya çiçeği. Ben zıplayıp aldım. Hatta orada bir beyefendi dedi ki siz kaleci misiniz dedi bana. İnanılmaz zıplamışım. Baksanıza şu güzelliğe. İmparatoriçe Farah'ın önüne koymayı düşünüyorum bu çiçeği. Çok zarif duruyor. Evet, tek tek elmaları ben bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Bakınız. Dibi elma da olacak. O kadar güzel bir tadı olacak ki. Benim burada bir Paris'im var. Buzdolabımı ben stickerla, internetten aldım stickerla Paris sticker yaptım. Çok seviyorum Paris'i.
Bulaşık makinesinde Londra sticker'ı aldım. Londra sticker'ıyla kapladım. Bakar mısın ne kadar hoş. Siyah, beyaz ve kırmızı. Resim sevdiğimi çok belli oluyor artık. Ev turundan da biliyorsunuz. Her yerim resim, çıkartma, yağlı boya resimler. Genelde buradan ben çayımı alıyorum. Böyle yürüyorum. Karşımızda Cafe de Faikzade yazısı oluyor. Şurası. Evin her karışını ev turunda gezdirdim size. Ama çok eğlenceli gerçekten. Dakikalar yaşadık. Evet, şimdi hamurumuzu dökme zamanı. İyice karıştırdık. İyice kıvam aldı. Döküyoruz. Tam istediğim kıvam bu işte arkadaşlar benim. Ne çok katı, ne çok sıvı. Yine bu şekilde buraya diziyorum. Eğer istediğim gibi olmazsa artık Şule ablanın çenesinden kurtulamayacağım demektir. Kim bilir neler diyecek. Artık ispatlı, kanıtlı bu tarçınlı, elmalı keki benim yaptığımı hepiniz görüyorsunuz. Evet, biraz daha tarçın atıyoruz. Piştikten sonra da üzerine pudra şeker atacağız. Evet, şu anda gördüğünüz üzere elmalı, tarçınlı kekimiz fırına gidiyor. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Misafirler yerken Betül Arım, ünlü tiyatro sanatçımız, sinema sanatçımız yerken, değerli dostlar yerken de çekim yapacağım size. Not verecekler bana. Bir de bakıyorsun olmamış, rezilliğe bak. Ama olacak eminim ben. Çok güzel olacak. Olumsuz yorum almak istemiyorum çünkü. İnanılmaz bir tadı var. Bu kek bir efsane. Muhakkak çocuklarınıza, misafirlerinize yapın. Ersin Faikzade keki. Elmalı, tarçınlı, pratik. Bu kadar hızlı bir kek gördünüz mü hiç? Bravissima. Ve ilk konuğumuz Şule abla geldi. Her zamanki kavgalar başlıyor şimdi. Bunda neler var? Şunu oraya koy. Burada evet, ayakkabılar sakın lekele gelmesin. Ay Allah. Evet, titizlikler başladı. Titizlik hastaları. Evet, evet, ilk misafirimiz geldi. Birazdan da Betül Arım, Mehpare Evreneoğullar, herkes geliyor. Sen prensessin ilk önce. Evin prensesi. Evet, kekimiz pişti. Misafirler de gelmeye başladı. İlk Şule abla geldi her zamanki gibi. Ben şöyle bir ters çevirdim. Bakalım nasıl olmuş. Evet, tam istediğim gibi, bakar mısınız? Böyle bir güzellik var mı arkadaşlar ya? Kıvam da olmuş arkadaş. Bol 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 pudra şekeri. Bu işin püf noktası pudra şekeri arkadaşlar. Nasıl ama tam dediğim gibi olmuş valla. Altı, üstü, her tarafı elmalı. Betül Arım bayılacak. Betül Arım'a kekler yaptık. Tamam. Tam istediğim gibi oldu. Evet değerli izleyenler, değerli dostlar. Çok kolay bir tarif. Malzemeler hepimizin evinde olan malzemeler. Çocuklarınızı ya da aniden gelecek misafirlerinize ben hep öyle yapıyorum. Misafir isterse hangi saatte gelirse gelsin bana hemen anında 3 çeşit yemek yaparım valla. Bakın kalıp gibi bir elmalı kek. Birazdan da misafirlerimize ikram edeceğiz. Sevgiler. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Ya. Aman tanrım. Atatürk'ten anlamış olamadım. Tabii canım. Gel, hemen hoş geldin. Ne yapıyorsun? Çekim yapıyoruz sana. Aa, Hoş
Hayatımda ilk defa böyle bir şey oluyor. Çat kapı. Evet. Hoş geldin. Hoş Çok mutlu bulduk. oldum geldiğine. Canım benim, sağ ol. Çok mutlu oldum.